Neden sorulara hep soruyla cevap veriyoruz? Çünkü meraklı biriyim. Bak, ben de sabırsız biriyim. Bir mesaj bırakacaksan alayım, tamam mı? Mesajım sana. Ölmek istemez misin? Merhaba dostlarım. Artık seri filmlerle devam edeceğiz. Yani bundan sonraki süreçte örneğin anketlerde bir film seçildiğinde devamındaki video günlerinde devam filmleri sizlerle olacaktır. Videolar hakkında ve haftalık, aylık programları daha yakından takip etmek istiyorsanız Instagram hesabımı takip etmeyi sakın unutmayın. Açıklama kısmında ve profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün korku sinemasının en sevilen serilerinden birinin ikinci halkasıyla karşınızdayım. Scream 2 ilk filmindeki kanlı Woodsboro katliamının ardından Sidney Prescott'ın yeni bir başlangıç yapmak için üniversiteye gidişiyle başlıyor. Ancak geçmiş Sidney'i bırakmaya hiç niyetli değil. Üniversitede bir korku filmi etkinliği sırasında Ghostface geri dönüyor ve yeni bir terör dalgası başlatıyor. Bu defa hedef Sidney'in yanı sıra çevresindeki arkadaşları ve hatta onun bu hikayesini haberleştiren muhabir Gail Weathers'tır. Film boyunca Ghostface'in bu sefer kim olduğuna dair ipuçları peşinde koşarken hem gerileceğiz hem de serinin o alışık olduğumuz zekice diyaloglarıyla eğleneceğiz. Ama unutmayın, bu bir devam filmi. Burada kurallar çok daha vahşi ve kimse güvende değil. Ve şimdi sıra geldi filmin bilinmeyen detaylarına. Bu bölümde Scream 2 ile ilgili hem set arkasındaki ilginç hikayeleri hem de filmin kült olmasında etkili olan detayları öğrenmeye hazır olun. O halde film hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar videosu başlıyor. Scream 2 çekim aşamasındayken senaryo internete sızmıştı. Bu 90'lı yıllarda büyük bir skandala neden olmuştu. Çünkü internet o dönemde yeni yaygınlaşıyordu ve bu durum Hollywood için bir ilkti. Kevin Williamson yazdığı orijinal taslakta katiller daha farklıydı ve final sahnesi tamamen değişikti. Sızmanın ardından Wes Craven ve ekibi büyük bir gizlilik içinde senaryoyu yeniden yazdı. Oyuncular bile sahneleri sadece çekim gününde öğreniyorlardı. Filmdeki Sissy Cooper karakterini canlandıran Sarah Michelle Gellar bu rolle 90'ların korku ikonlarından biri olmuştu. Ancak ilginç bir detaysa Sarah o dönemde popüler olan Buffy the Vampire Slayer dizisinin çekimlerinden direkt olarak Scream 2 setine gidiyordu. Uykusuz geçen geceler arasında bu performansı ortaya koyması oldukça etkileyiciydi. Jada Pinkett Smith'in oynadığı Maureen Evans karakteri sadece açılış sahnesinde yer almasına rağmen filmde unutulmaz bir etki bıraktı. Özellikle sinema salonundaki kaos sahnesi korku sineması tarihindeki en ikonik açılışlardan biri olarak kabul edildi. Wes Craven bu sahneyle Scream serisinin izleyiciyi daha ilk dakikadan şoke etme geleneğini devam ettirmesine sebep oldu. Ghostface'in ürkütücü sesi Ruger Lee Jackson tarafından seslendiriliyordu. Bu konuyla ilgili ilk filmdeki detayları anlatırken bahsetmiştim dostlarım. İlginç olansa seslendirme sırasında Jackson diğer oyuncularla yüz yüze gelmemeye devam ediyordu. Yönetmen Wes Craven sahnelerde gerçekçi bir korku yaratmak için diğer oyunculara Jackson'ın sesini telefonda canlı olarak dinletiyordu. Bu oyuncuların korku dolu tepkilerinin çok daha doğal olması açısından çok büyük rol oynamıştı. Filmin en eğlenceli yanlarından biri Scream serisinin kendi korku kurallarını belirlemesiydi. Randy'nin devam filmi kuralları konuşmasını hatırlıyorsunuzdur.
İşte o efsane repliklerde geçenler. Tamam. Biz işimize dönelim. Devam filmlerinin belli bir ağırlığı olmalı. Bu durumda yapmamız gereken önce iyi bir cinayetin kurallarını tespit etmek. Birinci kural. Ortalıkta bir yığın ceset olmalı. İkinci kural, ölüm sahneleri çok ayrıntılı çekilmeli. Ne kadar çok kan olursa o kadar iyi olur. Zaten bu filmlerin seyircisi de bunu bekler. Üçüncü kurala gelince o da filmin iyi hasılat yapması için. Katili nasıl buluyoruz Randy? Onu söyle. Evet, bu sahne Scream serilerinin devam edeceğine dair en büyük repliktir. Filmdeki üniversite kampüsü aslında Georgia'daki Agnes Scott Koleji'nde çekildi. İlginç olan burası daha sonra birçok başka film ve diziye ev sahipliği yapmasıydı. Hatta bazı yerel halk çekimler sırasında Ghostface maskesiyle dolaşan figüranları gördüğünde gerçek bir olay sanmalarıydı. Liv Secreber'in oynadığı Cotton Very karakteri İlk filmde sadece birkaç saniye görünmüştü. Ancak bu filmde büyük bir role sahipti. Wes Craven, Liv'in performansını o kadar beğenmişti ki karakteri daha fazla geliştirme kararı aldı. Bu filmdeki sürpriz unsurlardan biri oldu. Bu tarz filmler genelde sahne arkası hikayeleriyle büyüleyici hale gelmektedir. Örneğin Ghostface'in kovalamaca sahnelerinin birçoğu gerçek mekanlarda çekilmiştir. Bu yüzden ekip koşarken zaman zaman kazalar yaşamıştır. Özellikle finaldeki sahnelerde aktörlerin fiziksel olarak çok zorlandığı bilinmektedir. Wes Craven sahnelerde gerilimi arttırmak için sürekli oyunculara hazırlıksız korkutmalar yapmıştı. Bu yüzden bazı çığlıklar aslında gerçek tepkilerdi. Bir Scream filmini özel yapan şeylerden biri korku ve mizahın mükemmel uyumudur. Bu filmde özellikle Randy karakterinin yaptığı espriler ve korku klişelerine yaptığı göndermeler izleyiciyi güldürürken gerilimi asla düşürmemektedir. Özellikle Randy'nin katilin bir film hayranı olduğu teorisi hem eğlenceli hem de düşündürücüdür. Filmdeki müzikler ve ses efektleri gerilim dozunu arttıran önemli bir faktördü. Özellikle Marco Beltrami'nin hazırladığı film müzikleri sahnelere duygusal ve gerilim dolu bir hava katmıştı. Mesela Ghostface'in kurbanına yaklaştığı anlarda kullanılan tiz ses efektleri adeta izleyiciyi diken üstünde hissettirmektedir. Filmde birçok easter egg bulunmaktadır. Mesela Randy'nin filmde bahsettiği korku klişeleri aslında izleyiciye filmin ilerleyen dakikalarındaki olaylar için ipuçları vermektedir. Bir diğer detaysa Dewey karakterinin film boyunca bu sefer hayatta kalacak mı sorusunu akla getiren küçük sahnelerle gerilim yaratmasıdır. İşte böyle dostlarım. Bugün Scream 2'nin dehşet dolu sırlarını birlikte keşfettik. Ama unutmayın, korku her zaman bir adım ötenizde olabilir. Maskenin arkasında kimin olduğunu asla bilemezsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca kanala katıl butonuna tıklayarak kanalın gelişmesinde ufak bir destekle katkıda bulunabilirsiniz. Unutmayın dostlarım, her destek karanlıkta biraz daha cesur olmamızı sağlayacaktır. Ben Kapital Burak.